Hiçbir şey aslında göründüğü kadar değildir. Bu muhteşem doğa manzarasının üzerindeki her bir kaya parçasının anlatmak istediği o kadar çok şey var ki. Seslerine kulak verin. Geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi anlatıyorlar. Dünyanın düz bir tepsi olduğuna inandığımız dönemler çok da uzak değil. Sadece birkaç yüzyıl önce bu tepsinin sınırlarını anlamak en büyük hedeflerimizden biriydi. Okyanuslar dünyayı keşfetmek için yelken açmış gemiler ve onların mürettebatlarıyla doluydu. Ama bugün biraz daha uzaklara bakıyoruz. Evrenin uçlarına. Arayışlarımız bizi son birkaç yüzyıl içinde inanılmaz bir noktaya taşıdı. Evrenin en ücra köşelerini bile görebilecek bir seviyeye. Ama aslında bizi buraya getiren adımlar çok çok önceleri başlamıştı. Atina, antik Yunan dünyasının güç merkeziydi. Bu da şehrin etkileyici bir biçimde büyümesini sağlamıştı. Ege Denizi'nin Anadolu yakasındaki küçük yerleşimlerse çoğunlukla tarihin arka planında kaldı. Ama yine de sahip oldukları bağımsız şehir devleti statüsü, fikirlerin ve düşüncelerin filizlenmesine ön ayak olabildi. Bu küçük adadaki gibi. Sisam, Anadolu'ya sadece birkaç kilometre uzakta, oldukça küçük bir ada. İçinde sadece 37 bin kişi yaşıyor. Bu, tarih boyunca da yaklaşık olarak hep böyleydi. Ama uzun zaman önce bu küçücük adaya kısılıp kalmış bir çocuğun hayalleri, dağları, denizleri ve hatta gökleri aşmayı başarmıştı. Milattan önce 309 yılı, 15 Ağustos günü Sisam için özel bir gündü. Bir insanın hayatı boyunca belki sadece bir kere görebileceği bir olay oldu. Ay, güneşle dünya arasına girdi. Ve ayın gölgesi kısa bir süreliğine de olsa Sisam adasının üzerine düştü. Biz buna güneş tutulması diyoruz. Ve o tarihte bu olaya tanık olanların ne gördükleri hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Gökyüzüne muhtemelen korkuyla karışık bir şaşkınlıkla bakıyorlar. Ama bu olay o adada yaşayan bir çocuğun geriye kalan ömrünün tamamını şekillendirecekti. Aristarkos yaklaşık olarak bu güneş tutulmasının olduğu tarihlerde Sisam Adası'nda doğmuştu. Ama kesin tarihi tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şey ise zaman içerisinde gök cisimlerinin hareketleri üzerine kafa yoran bir matematikçi astronoma dönüştü. Aslında kendisi tarafından yazılmış günümüze ulaşan bir metin yok. Ama yaptıklarını diğer antik ve ortaçağ matematikçilerinin kendisine atfetmiş oldukları notlardan öğreniyoruz. Eğer Aristarkos o güneş tutulmasını gördüyse gördüklerini unutmamış olmalıydı. Çünkü sonraki yıllarda başka bir de olayında belki de kimsenin daha önce fark etmediği bir detayı fark etti. Ay tutulmaları ve güneş tutulmalarının süreleri belirgin bir biçimde birbirinden farklıydı. Ve bunun bir anlamı olmalıydı. Ay tutulması, güneşle ayın arasına dünyanın girmesiyle gerçekleşir. Güneşten gelen ışık dünyaya çarptığında arkasında bir gölge oluşturur. Ve bu gölge ay üzerine düştüğünde onu karartır. Ama bu olayı anlayabilmek için gök cisimlerinin nasıl hareket ettiğini bilmek zorundasınız. Aristarkos'un yaşadığı dönemdeki genel kanı dünyanın sabit durduğu, güneş, ay ve yıldızlarınsa dünyanın çevresinde döndüğü yönündeydi. Onları suçlamak çok da kolay değil. Çünkü dünyadan bakıldığında karşılaşılan gerçek buydu. Gökyüzüne baktığınızda her gün dairesel bir hatta doğan ve batan gök cisimleri görürsünüz. Ama Aristarkos bu modelde bir sorun olduğuna inanıyordu ve soruları vardı. Acaba güneş ve ay ne kadar büyük olabilirdi ve ne kadar uzakta? Diğer herkes gibi Aristarkos da gökyüzüne baktığında güneş ve ayın birbirine çok yakın boyutlarda olduğunu düşünmüştü. Bu yüzden de
Bir güneş tutulması gerçekleştiğinde ay güneşi birebir kapatabiliyordu. Dahası ay güneşin önüne geçebiliyorsa bize güneşten daha yakın olmalıydı. Güneş ise daha uzak. Ama o sadece bununla yetinmedi. Daha da ileri gidecek bir planı vardı. Bir ay tutulmasını gözlemledi. Bir saati yoktu ama bir şekilde ayın üzerine düşen ilk gölgeden tutulmanın son anına kadar geçen süreyi takip etti. Ay, gölgenin içinde bir güneş tutulmasına oranla daha uzun süre kalıyordu. Eğer dünya, ay ve güneşin hareket hızlarında bir değişiklik yoksa bunun tek bir açıklaması olabilirdi. Dünya, aydan daha büyük olmalıydı. Güneş tutulması en çok 6 dakika sürer. Ay tutulması ise 2 saate yakın sürebilir. Yani ay dünya kadar büyük olsaydı güneş tutulmaları saatlerce sürebilirdi ve dünyanın daha büyük bir kısmından görünürdü. Aristarkos'un dehası sadece göreceli bir tahmin yapması ile ilgili değildi. Ayın dünyanın gölgesi içinde geçirdiği geçiş süresini bu cisimlerin boyutsal oranlarını hesaplamak için kullanmayı akıl etmişti. Bizler göremesek de dünyanın güneşten kaynaklanan gölgesi her zaman bir yerlerde var. Tutulma olacağı zaman ay yavaş yavaş bu gölgeye yaklaşır. Ay ilk defa tamamen örtüldüğünde kendi çapı kadar bir mesafeyi dünyanın gölgesi içerisinde kat etmiş oluyordu. Bu olay bir birim zamanda gerçekleştiyse toplam geçen süre kadar ay dünyanın gölgesine sığabilirdi. Ve Aristarkos'un hesabına göre bu oran 2.85'ti. Yani dünya aydan 2.85 kat daha büyük olmalıydı. Bugün bildiğimiz kesin rakamlara göre bu oran 3,5 civarında. Bir saati bile olmayan biri için oldukça etkileyici bir hesap. Aristarkos, dünyanın gölgesi çok keskin hatlara sahip olmadığı için kabul edilebilir bir hata yapmıştı. Ama üstünde durduğu yol bambaşka kapıların açılmasını sağladı. Bu gök cisimlerinin bilimsel olarak ilk defa ölçülmesiydi. İlk defa biri evrenimizin ne kadar büyük olabileceğine dair fikirden öte bir hesap yapmıştı. Aristarkos'un hesapları bununla da sınırlı kalmadı. Ayın tam yarısının aydınlık olduğu yarımay evresinde Güneş, Ay ve Dünya'nın arasında dik bir üçgen oluştuğunu fark etti. Ve üçgenin açılarına bakarak bu üç gök cismi arasındaki mesafelerin oranlarını hesapladı. Aynı dönemlerde coğrafyanın babası olarak kabul edilen büyük usta Eratosthenes de dünyanın çapını çok hassas bir şekilde ölçmeyi başarmıştı. Tüm bu ölçümler bir araya geldiğinde ise o zamana kadar hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği rakamlar ortaya çıktı. Ay ve Güneş Dünya'dan 10 binlerce kilometre uzakta olmalıydı. Ve dahası Dünya evrenin merkezinde değildi. Tersine merkezde Güneş vardı ve Dünya onun etrafında dönüyordu. Gökteki diğer yıldızların her biri de bambaşka güneşlerdi. Sadece akıl almayacak kadar uzaktaydılar. Aristarkos bu hesaplamaları yaparken daha önce hiç kimsenin fark etmediği bir şey bulmuştu. Güneş, dünyanın etrafında dönmüyordu. Tersine, dünya ve diğer gezegenler güneşin etrafında dönüyordu. Yani güneş merkezi bir sistem önermişti. Ama bu model her ne kadar matematiksel verilere dayansa da dönemin inançlarına oldukça tersti. Bu yüzden çalışmaları bir devrim yaratabilecekken satır aralarında kaybolup gitti. Ta ki Kopernik'in bu modeli tekrar ortaya atmasına ve Galileo'nun kiliseyle çatışmasına kadar. Aristarkos küçük adasında yapayalnız kalmıştı. Hatta tüm dünyada. Görüşleri hem Yunanlılar hem de Hristiyanlar için oldukça tersti. Yüzyıllar boyunca hiç kimse onun peşinden gitmedi. Ve bu inat yüzünden belki de en büyük hayalini onun ölümünden ancak 2200 yıl sonra gerçekleştirebildik. Bu aslında sadece Aristarkos'un değil, yaşamış her insanın aklından geçirdiği bir hayalin gerçekleşme anıydı. Satürn 5 roketi fırlatıldığında Vatikan'a göre Güneş hala daha Dünya etrafında dönüyordu.
binlerce yıl boyunca uzayın derinliklerinde ne olduğunu bilmeden yaşamıştık. Ama sonunda hayallerimizin ötesine geçmek için bir fırsat vardı. Apollo 11'in atmosferden uzaya ulaşması 12 dakika, Ay'a varması ise yaklaşık 4 gün sürdü. Saatte ortalama 4000 kilometre hızla kat edilmiş 384 bin kilometrelik bir mesafe. Apollo 11 ekibi tarihte dünya dışındaki bir kara parçasına ayak basan ilk insanlar olmuştu. Ve aynı dünyayı bir küre olarak görebilen ilk insanlar. Ay'a çıkış, insanlık tarihindeki belki de en büyük başarımız. Bir insanın tarih boyunca fiziksel olarak ulaşabildiği en son mesafeyi simgeliyor. 14 Aralık 1972'den bu yana hiç kimse dünyadan bu kadar uzaklaşamadı. İnsanlık için bir bariyer gibi görünse de Ay aslında bize en yakın gök cismi. Evrenin bambaşka bir ölçeği var. Mesela Güneş, Ay'dan 500 kat daha uzakta. Bu 150 milyon kilometre demek. O kadar uzakta ki Güneş'ten çıkan ışınların dünyamıza ulaşması bile 8 dakika sürüyor. Ve biz aradaki bu mesafeye bir astronomik birim diyoruz. Kilometre hesabının anlamını kaybettiği sistemimiz ölçeğinde uzaklıkları işte bu birim açıklıyor. Güneş sistemimiz bizim ilk tanımladığımız gök cisimlerini barındırıyor. Sistemdeki diğer gezegenler gökte parlak birer yıldız gibi göründükleri ama yıldızlardan da daha hızlı hareket ettikleri için yüzyıllar önce bile fark edilmişlerdi. Ve son yarım yüzyıl içinde bizzat olmasa da her birini ziyaret ettik. Güneş'e en yakın gezegen, Merkür. Sonrasında Dünya'nın ikizi, Venüs. Mars, Güneş'e bizden 1,5 kat daha uzak. Yani 1,5 astronomik birim mesafede. Ardından gelen dev gezegen, Jüpiter. O kadar büyük ki Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenler rahatlıkla içine sığabilir. Güneş'e ise oldukça uzak. Bizim 5 katımız. Sonra Satürn geliyor. Halkasıyla birlikte. Güneş'ten 10 astronomik birim uzakta. Gözle görebildiğimiz en uzak gezegen bu. Satürn'ün ötesindekileri keşfedebilmek için ilk teleskopların icat edilmesini beklememiz gerekti. Uranüs yaklaşık olarak 20, Neptün ise 30 astronomik birim uzaktalar. Plüto ise zaman zaman Neptün'e yaklaşsa da ortalama 40 astronomik birim mesafede. Yani 6 milyar kilometre. Aristarkos'un hesaplamaları işte bu yüzden çok önemliydi. Üzerinde bulunduğumuz gezegenin dışında bizden bağımsız işleyen devasa bir evrenin var olduğunu ortaya çıkaracak bir adım atmıştı. Ama bugün bile onun yaşadığı dönemdeki gibi göz ardı ettiğimiz şeyler var. Genel algı Güneş sisteminin son gök cismi Plüto ile bittiği üzerine kurulu. Ama bu sistem sadece 40 astronomik birim genişliğinde değil, 100 veya 1000 de değil. Güneş'in etki alanı 50.000 astronomik birimin ötesine bile uzanıyor ve Oort bulutu diye adlandırdığımız bu kütleyi oluşturuyor. Plüto bu ölçekte Güneş'in yakınlarındaki küçücük bir nokta. Plüto'dan sonra daha milyarlarca kilometre ve Plüto gibi belki 10.000'in üzerinde cüce gezegen, hatta sayısız göktaşı var. Bunlar yıldızlar gibi ışık saçmadıkları ve Güneş'ten de çok uzak oldukları için uzayın karanlığında gömülüler. Güneş bu gezegenlerin olduğu yerlerden bakıldığında herhangi bir yıldız gibi görünür. Ama ne kadar uzakta olursa olsun güneş ışınları buralara da ulaşır. Güneşten çıkan bir ışın bir yıl içinde sistemin en uçlarına 63.000 astronomik birim uzaklığa kadar ulaşabiliyor. Yani 9,5 trilyon kilometre uzağa. Bu evren için tasarladığımız bir sonraki ölçü birimimiz. Bir ışık yılı. Sistemimizin ötesindeki bir şey ölçmek istiyorsanız bu birime ihtiyacınız olacak.
Bu ihtiyaç 18. yüzyıl civarında doğmaya başladı. Gezegenlerin nasıl hareket ettiklerine ve nerelerde olduklarına dair somut kanıtları elde edildikten sonra ilgi yıldızlara doğru kaymaya başlamıştı. Ama uzaktaki cisimlerle aradaki mesafeleri ölçmek hep meşakkatli bir iş oldu. Bir yıldızın da, ufuktaki bir evin de size olan uzaklığını ölçmek aynı şekilde zor. Çözümse denizcilerin yüzyıllardır kullanmakta olduğu ilginç bir yöntemde bulundu. Denizciler karşılaştıkları gemilerin gerçek uzunluklarını az çok bilmekteydiler. Baş parmaklarını geminin üzerine doğru kaldırıp bir gözlerini kapatırlardı. Sonra diğer gözleriyle baktıklarında parmağın gemi üzerindeki yeri bir miktar değişirdi. Bu değişim mesafesini yaklaşık olarak geminin boyuyla oranlarlardı. Eğer parmağın hareketi gemi ölçeğinde 10 metre ise gemi 100 metre kadar uzakta olacaktı. Bu yönteme paralaks yöntemi deniyor. Öklit ve Arşimet'in başı çektiği birçok matematikçinin trigonometriyi keşfetmesinden itibaren kullanılabilir hale gelmişti. Parmağın göze uzaklığı ve iki gözle oluşturduğu üçgen, parmaktan gemiye doğru uzanan daha büyük bir üçgenle orantılı olmak zorunda. Paralaks yöntemi aslında asırlardır biliniyor. Ancak parmağınızı uzatarak uzaktaki bir gemiyi ölçtüğünüz gibi gökteki yıldızların hareketini ölçemezsiniz. Bu yöntemi yıldızlara uygulamak için bir püf noktasının keşfedilmesi gerekiyordu. Ve bu bulunduğunda astronomide çok önemli başarılar sağlandı. Dünyanın konumunun denizcilerin gözlerinden biri olduğunu düşünün. Aradan 6 ay geçince Dünya Güneş'in öteki tarafına geçiyor. Yani 300 milyon kilometre uzağa. Bu yeni konumda ikinci göz. Ve hedef alınan yıldız da arkasındaki uzak yıldızlara kıyasla parmağın hareketi gibi yer değiştiriyor. Eğer bu mesafe değişimini ölçebilirseniz, yıldızın size olan uzaklığını da hesaplayabilirsiniz. Bu yöntem 19. yüzyıl astronomları tarafından kullanılmaya başlandığında tarihteki ilk uzay yarışını başlatmıştı. Dünyanın her yerinden bilim insanları bir yıldızın uzaklığını hesaplayan ilk kişi olmak için mücadele etti. Yarışı kazanan kişi ise 1838 yılında Frederick Bessel oldu. Bu 61 Cygni yıldızı. Bizden 11,4 ışık yılı uzakta. Bessel %10'luk bir hatayla aradaki mesafeyi ölçmeyi başarmıştı. Hemen ardından bize en yakın yıldız sisteminin mesafesi de keşfedildi. Alpha Centauri. Uzaklığı yaklaşık 4 ışık yılı. Ve Vega yıldızı. Bizden 25 ışık yılı uzaklıkta. Ama paralaks yöntemini kullanmak hiç de kolay bir iş değildi. Sanki 5 kilometre ötedeki bir bozuk paranın kaç milimetre hareket ettiğini ölçmeye çalışıyordunuz. Ki bu en yakın örnek. Bu yüzden 19. yüzyılın sonuna kadar ancak 60 civarında yıldızın uzaklığı hesaplanabilmişti. Sonraki yüzyılda ise teknoloji biraz daha gelişti ve ölçümler hassaslaştı. Daha uzaktaki yıldızların da hesaplamaları mümkün hale geldi. Görüldüğü kadarıyla gök kubbenin büyüklüğü 20-30 bin ışık yılı geçmiyor gibiydi. Evrenimiz Samanyolu adını verdiğimiz bir yıldız kümesinden ibaretti. Bu şerit aslında en tepemizden başlayıp ufuk çizgisinden geçip gök kubbeyi sarıyor. Görebildiğimiz tüm yıldızlar işte bu kümenin içerisindeydi. En azından uzunca bir süre biz öyle sanmıştık. Bu, dünyadan görüldüğü şekliyle doğudan batıya tüm gökyüzünün haritası. Dikkatli bakarsanız Samanyolu şeridinin kenarlarında yıldızlardan daha farklı görünen pırıltılar fark edebilirsiniz. Biraz daha puslular. Önlerinde sanki bulutlar varmış gibi. Daha önce bu gök cisimlerini gözlemleyenler onları bulutsu olarak nitelendirmişti. Ama 20. yüzyıla dek ne anlama geldiklerini açıklayabilen olmamıştı. Edwin Hubble 1925 yılında dünyanın o zamanki en büyük teleskobu olan Hooker teleskobuyla Andromeda'nın ilk detaylı fotoğraflarını çekti. Hubble bir buluta göre çok daha kompleks yapılı bir görüntüyle karşılaşmıştı. Buluttan gelen ışınları inceledi ve çok net bir sonuca vardı. Andromeda bizim Samanyolumuza ait olamazdı.
milyarlarca yıldızdan meydana gelen çok uzaktaki başka bir yıldız kümesiydi. 35 yaşındaki bu genç bilim insanı evrene bakışımızı tamamen değiştirecek bir buluş yapmıştı. Onun adıyla uzaya gönderdiğimiz Hubble Uzay Teleskobu bugün Andromeda'nın en detaylı görüntülerini tüm güzelliğiyle bize sunuyor. Ve dahası tam olarak ne olduğunu da. Bu gök cismi bizden 2,5 milyon ışık yılı uzaktaki bir başka galaksi. Şekli de bir referans. Binlerce yıldır dışarıdan bakamadığımız için sadece bir şerit olarak gördüğümüz Samanyolu'nun gerçek yapısı Andromeda'nın bir kopyasıydı. Evrene tepsi şeklindeki spiral bir galaksinin içinden bakıyorduk. Ama bizim galaksimiz de aslında aynı böyle görünüyordu. Bizler ucunu bucağını bilmediğimiz uzay denen bir denizin içindeki Samanyolu isimli bir adanın sakinleriyiz. Adamızda kimi güneşten küçük, kimi de büyük 200 milyarın üzerinde yıldız var. Galaksinin merkezinde dev kütleli bir kara delik her şeyi içine çekiyor. Kollardaki yıldızlarsa kara deliğin içine düşmemek için onun etrafında dönüyorlar. Biz de şurada, dış kollardan birindeyiz. Merkezdeki kara deliğe uzaklığımız 25 bin ışık yılından daha fazla. Oysa bu görselde ne kadar da küçükmüş gibi görünüyorlar. Bu sanki yeterince büyük değilmiş gibi evren Samanyolu gibi milyarlarca daha galaksiyle dolu. Kimisi Samanyolu'ndan büyük, kimisi daha küçük. Bazısının sarmal kolları var, bizim galaksimiz gibi. Bazıları da iç içe geçmiş haldeler. Çok ama çok fazlalar. Ama aralarındaki mesafeler o kadar büyük ki ışık hızıyla yaptığımız ölçeklendirmeler bile anlamını kaybetmeye başlıyor. Işık bazı galaksilerden diğerlerine ulaşmak için milyarlarca yol almak zorunda kalıyor. Ve bu yüzden evrenin sınırları akıl almaz boyutlara ulaşıyor. Ama Edwin Hubble'ın keşfettiği tek şey bu uçsuz bucaksız gök adaların varlığı değildi. 1929 yılında evrenin sınırlarıyla ilgili algıları yerinden oynatacak bir fikir daha ortaya attı. Ölümünden 45 yıl sonra kanıtlanacak bir fikir. Hubble, gözlemlediği galaksilerin hemen hemen aynı büyüklükte olduklarını görmüştü. Bu durumda daha küçük görünenler daha uzakta olmalıydı. Hareketlerini ve hızlarını takip ettiğinde ise çok daha ilginç bir şey fark etti. Çoğunlukla bizden uzaklaşıyorlardı. Hatta daha uzaktaki galaksiler daha da hızlı uzaklaşıyordu. Bu onun evrenin sabit durmadığını, sanki bir balonun şişmesi gibi sürekli genişlediğini düşünmesine yol açtı. Hubble devrimsel bir keşfin daha eşiğindeydi. 1900'lü yılların başında evrenin işleyişini en iyi anlayanlardan biri Albert Einstein'dı. Ortaya attığı genel görelilik kuramına göre de evrenin sonsuz bir zamandan beri sabit olduğunu önermişti. Yani evren ne küçülüyordu ne büyüyordu. Einstein, Hubble'ın söylediği gibi genişleyen bir evreni kabul edemezdi. Bu yüzden uzun süre boyunca da bu fikri reddetti. Ancak Hubble'ın yaptığı keşif o kadar açıktı ki, inanmak istemese bile Einstein, Hubble'ın rasathanesini ziyaret etmişti. Kendi gözleriyle evrenin sınırlarını görebilmek için. Bugün evrenin sınırlarını biraz daha gelişmiş cihazlarla takip edebiliyoruz. En güçlü teleskobumuz Hubble Uzay Teleskobu'nun görebildiği en uzak gökada 13,39 milyar ışık yılı uzakta. Bunun ötesinde 13,8 milyar yıl evrenin bir köşesinden herhangi bir ışık hüzmesinin bize ulaşmasına yetmemişti. Ve evren hızlanarak genişlemeye devam ettiğinden belki de hiçbir zaman evrenin uçlarını görmemiz mümkün olmayacak. Tabii gerçekten evren ucu diye bir şey varsa. Eski denizcilerin korktukları o dünyanın sonu sahnesi hiçbir zaman yaşanmadı. 1519 yılında durmadan batıya doğru gittiği yolculukta Kaptan Ferdinand Magellan'ın gemisi başladığı noktaya dönmeyi başardı ve dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı. Belki evrenin sonunda da bir duvar veya bir uçurum yoktur.
aynı yönde hiç durmadan ilerlesek bile bir son olmayabilir.